Herkese merhabalar. Bugün EVS Röportajları adında yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde gönüllüler iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bizlerle deneyimlerini paylaşacaklar. Eğer kabul ederlerse alıcı, gönderen ve koordinatör kuruluş temsilcileriyle de röportajlarımız olacak. Bu serimizin ilk konuğu benim bulunduğum bölgedeki diğer Türk gönüllülerden biri olan Aybala. Aybala'cığım merhaba. Merhaba. Öncelikle davetimi kırmayıp YouTube için hazırladığım bir röportaja katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, seve seve. Bize kısaca kendinden bahsedip bu EVS başvuru sürecinde neler yaşadığını anlatır mısın lütfen? Ben Aybala, Mersin Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Almanca bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bir öğretmenimin beni yönlendirmesiyle EVS yapmaya karar verdim. Okulun bir gönderici kuruluşu olduğu için başvuru sürecim gayet kolay oldu. Yardımcı oldular. Harika. Başvuru sürecinin kolay olduğunu söyledin ama seni bu süreçte en çok zorlayan şey neydi? Onu bize anlatır mısın? Tabii başvuru sürecinin biraz sonlarına doğru kabul edildikten sonra vize süreci benim için zor olmuştu. Çünkü bilgi alacak kişi bulamadım açıkçası. Hangi vizeye başvurulur, nasıl başvurulur, hangi evraklardır, fotoğrafın boyutuna kadar, hani bulana kadar zorlandım. Anladım. Peki buraya gelirken neler hayal ettin, nelerle karşılaştın? Buraya gelirken ben kreşte şu an çalıştığım için çocuklarla ve çalıştığım yerdeki kişilerle nasıl iletişim kurarım, bunları düşündüm. Böyle gezeceğimi falan çok düşünmemiştim. Tabii ki kreşteki zorluklar yaşandı. Çocuklarla birlikteyiz ve tam hakim olmadığım bir dil. Ama gezme konusunda bayağı dibine kadar yaşadım. Çok güzel. Buraya gelirken en büyük korkun neydi ve bu korkunla karşı karşıya kaldın mı? Buraya gelirkenki en büyük korkum, daha önce böyle sosyal bir projede bulunmadığım için ya da herhangi buna benzer bir projede bulunmadığım için kişilerle, işte çalıştığım insanlarla ya da çocuklarla iyi bir iletişim kuramazsam, anlaşamazsak diye çok stres olmuştum. Ama hiçbiri yaşanmadı, gayet anlaşıyoruz. Her şey yolunda, evet. Çok güzel. Süper. Bu arada biz konuşuyoruz ama hani şunu soracağım. Hangi alanda gönüllülük yapıyorsun? İş arkadaşlarınla aran nasıl? İş ortamı nasıl? Bundan da bahseder misin? Söylediğim gibi daha önce kreşte çalışıyorum. Yani eğitim alanında. İş arkadaşlarımla da aramız iyi. Tabii ki anlaşmazlıklar. Bazen kişi, işte karşıdaki kişi iyi bir gün geçirmiyor olabiliyor ya da bir şeyde anlaşamayabiliyorsunuz. Bazen belki biz iyi olmayabiliyoruz. Bu da olabilir. Evet, bazen gerginlik olabiliyor ama onun dışında her şey süper. Peki ev kısmına dönelim. Nasıl bir evde yaşıyorsun? Ev arkadaşların var mı? Varsa onlarla nasıl ilişkiler? Biz 3 odalı, her odada bir gönüllü olarak bir dairede kalıyoruz ve aynı binada Allah'a şükür 2 dairede daha gönüllüler kalıyor. Allah'a şükür dedim çünkü ev arkadaşımla aram çok yok. Diğer ev arkadaşımız evde çok kalmıyor. Ben biraz sıkılıyorum evde ama senin gibi bir karşı komşum var. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Tabii diğer gönüllülerle de vakit geçiriyoruz. Gayet güzel. Evet, çok teşekkür ederim komşucuğum. Rica ederim komşucuğum. Röportaja ilk başladığımızda gezmekten bahsetmiştim. Belki bu buna cevap olabilir şimdiki sorumuz. Cep ve gıda harçlığı ne durumda? Senin için yeterli mi verilen bu ücret? Cep ve gıda harçlığını ben gayet yeterli, hatta fazla bile buluyorum. Çünkü ya bir ayda 2 kere gezebiliyoruz mesela, sen biliyorsun. Bir ayda 2 kere farklı ülkeye ya da şehre gittiğimiz oldu. Aldığımız parayla hem yiyeceğimizi içeceğimizi alıp hem de gezimizi yapabiliyoruz. Tabii ki 2 kere gezince bazen, hani bir ayda 2 kere gezince birazcık kıtlık yaşanabiliyor ama ölmüyoruz yani. Evet. Çok pahalı şeyler almadan, her gün fast food yemeden yaşanabiliyor. Çok güzel. Dil konusuna gelmek istiyorum. Dil yeterliliği hakkında ne düşünüyorsun? Burada seni biliyorum, sen gayet iyi hem İngilizce hem Almanca sahibisin ama her ikisine de sahip olmayan bir insan burada ne derece yapabilir? Bunun hakkında yorumların nedir? Tabii ki bu soruya en iyi cevabı sen verirsin ama şöyle diyeyim. Tabii ki buraya az da olsa bir yabancı dille, en azından İngilizce ile gelmek daha iyi olabilir. Başlangıçta en azından anlaşabilmek için. Ama senden gördüğüm kadarıyla bu olmadan da insanlar burada bir şeyler başarabilir. Sen başlangıç seviyesinde bir İngilizceyle, 0 Almanca ile geldin. O zaman nasıl konuştuğunu hatırlıyorum. Şimdi nasıl konuştuğunu görüyorum. Almancan da geçti, artık İngilizceyi bıraktın, zaten Almanca konuşuyorsun. Sokakta falan benim sorulan soruya cevap verdirtmiyorsun, bana kendin cevap veriyorsun.
gayet yani başlangıç seviyesinde güzel olabilir ama olmasa da oluyor. Evet, bir şekilde yani dilde yoksa olsa harika olur ama yoksa da kimse EVS yapmak için bu dili şart olarak görmesin. Tabii. Peki şimdi senden dürüst olmanı isteyeceğim bir soru soracağım. Burada yaşadığın en kötü, en zorlu, böyle en olumsuz an neydi ve madalyonun öteki tarafı olan en iyi an neydi? En güzel şey neydi? Ondan bahseder misin? Burada yaşadığım en kötü an biraz andan fazla uzun sürdü. Bir hafta, 5 gün falan sürdü. Kreşte grubuna yardım ettiğim iş arkadaşımla bir hafta boyunca bir anlaşmazlıklar, iletişimsizlik yaşadık. Tabii ki beni strese sokuyor bu durum. Ama tabii ki herkes kötü zamanlar geçirebilir. Belki o hafta stresiydi ya da ben o hafta çok anlayışsızdım bir şeyden dolayı. O hafta çok kötüydü, ağladığım da oldu. Ama tabii ki atlatılıyor her şey. Gayet mutluyuz iş arkadaşımla birlikte. Tamam, şu an her şey yolunda. Evet. Peki. Yaşadığım en güzel anda çocukluğumdan beri hayalim olan gezmeyi tabii ki yaptım. Yurt dışına çıkmayı, buraya geldim ama buraya gelince 2. gün işe başladım. Uzun sürede bir geziye çıkamadım. Bu Almanya'ya gelmek, Fürstenwalde'ye gelmek benim için çok hayalimi gerçekleştirmek sayılmadı. O yüzden seninle yaptığımız ilk gezi Kopenhag'a uçtuğumuz gün uçakta o çıldırışım en mutlu anımdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bilmiyorum, uçarken ben çok heyecanlanıyorum. Ama yani çok güzel bir histi, çok mutluydum o gün. Harika. EVS'in sana kazandırdıkları nelerdir? EVS öncelikle bana bölümüm için çok fazla şey kattı. Dilim gayet hani olduğundan daha üst seviyeye çıktı. İletişim becerilerim arttı diye düşünüyorum. Daha önce çünkü böyle bir projeye katılmamıştım. İnsanlarla çok iletişimde bulunmuyordum. Onun dışında en güzel şey burada sen de olmak üzere çok güzel insanlarla tanıştım. Teşekkürler. Çok iyi arkadaşlar edindim. Ayrılırken muhtemelen hepsiyle ağlaşacağım ama ya tabii ki bir şekilde iletişimde kalacağız herkesle. O çok güzel. Tabii ki. Bağı koparmak yok. Peki EVS yapmak isteyenlere tavsiyen nedir? Son olarak onu alalım senden. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey için geç değil ya da hiçbir şey zaman kaybı değil. Bunu üniversite okuyanlar için de diyorum. Çünkü üniversitede bir yılı vakit kaybı olarak gören arkadaşlarım da vardı ona istinaden. Lütfen öyle düşünmeyin. Her şeyin tam zamanı bence şu an yaşınız yettiği sürece yapın diyorum. Katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, tabii ki seve seve. Evet, ilk röportajımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki röportajımızda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayvalıcığım merhaba. Ayvalıcığım merhaba. Merhaba. Ayvalıcığım merhaba. Merhaba. Ayvalıcığım merhaba. Merhaba. Tabii ki. Ben Aybala. Niye ı? Tercümanlık Almanca bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl işte EVS yapmaya karar verdim. Çok ağlıyorum ben yine. Tabii ki şöyle diyeyim ama şöyle diyeyim. Sen verebilirsin ama şöyle diyeyim. Diyemiyorum. Ya ne diyeceğimi biliyorum, unutuyorum. Şu lafı söylemeyeceğim. Şöyle diyeyim dedikten sonra devam eder misin? Niye? Yok, devam et. Oradan Boş ver. keseceğim. Yok kesmeyeceğim. Sen devam et.